Bu anlatıda size bir babanın akıl almaz fedakarlığına, bir kız çocuğunun onlarca yıl süren yanlış anlamasına ve okyanusun ortasında verilen imkansız bir kararın nesilleri nasıl şekillendirdiğine tanıklık etmeye davet ediyorum. Hazırsanız bu inanılmaz hikayeye dalalım. Her şey tam da bu cümleyle başlıyor. İnsanın kanını donduran bir cümle. 83 yaşındaki Maria Russo'nun bu sözleri, yıllar yılı süren bir acının, bir gizemin tam kalbinde yer alıyor. Düşünsenize, bir baba neden kızını öldürmek istesin ki? Yoksa hikaye hiç de göründüğü gibi değil miydi? Şimdi gelin hikayenin en başına. Her şeyin başladığı o korkunç geceye gidelim. Yıl 1917. Aylardan Ekim. Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında, İtalya'dan New York'a doğru yol alan, içi umut dolu bir yolcu gemisi hayal edin. Yüzlerce göçmen gibi onlar da yoksulluktan kaçıp Amerika'da kendilerine yepyeni bir hayat kurmanın peşindeydi. İşte o yolcuların arasında 28 yaşında bir marangoz olan Antonio Russo ve onun bu dünyadaki tek varlığı 5 yaşındaki minik kızı Maria da vardı. Antonio, eşini doğumda kaybetmişti. Bütün hayali, bütün geleceği, kızına İtalya'da asla sahip olamayacağı o fırsatları sunmaktı. Ama gece yarısı saat 2'de patlayan o korkunç fırtınayla birlikte bütün hayaller bir anda kabusa dönüştü. Dev dalgalar geminin 3. sınıf kompartmanlarını saniyeler içinde suyla doldurmaya başladı. Her yer panik, çığlıklar ve hızla yükselen su. Filikalara ulaşmak artık imkansızdı. Antonio'nun hayatının en zor kararını vermesi için sadece saniyeleri kalmıştı. Antonio, o can pazarı yaşanan kalabalığı bir şekilde yarıp fırtınanın gücüyle kırılmış küçücük bir güverte penceresine, bir lomboza ulaştı. O kaosun ortasında aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kızını kurtarmak. Ve işte tam o an, o akıl almaz olay yaşandı. Antonio, 5 yaşındaki kızı Maria'yı o daracık aralıktan dışarı, azgın ve buz gibi okyanusun sularına itti. Bir saniyeliğine durup o anı dehşet içindeki küçücük bir çocuğun gözünden görmeye çalışın. En çok güvendiğiniz insan, sığındığınız liman olan babanız sizi karanlık sulara atıyor. Antonio'nun kızına söylediği son sözler o karanlık gecede bir umut çığlığı gibi yankılandı. "Yüz Maria, ışığa doğru yüz! Gemiler geliyor, yüz!" Maria'nın babasından duyduğu son şey buydu. İşte o çığlık, Maria'nın hayatında tam 25 yıl sürecek bir sessizliğin ve dev bir sorunun başlangıcı oldu. İnanılır gibi değil ama minik Maria o dondurucu suyun içinde tam 45 dakika boyunca bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Kurtarma botları onu bulduğunda neredeyse donmak üzereydi ama yaşıyordu. Evet, kurtarılmıştı ama hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Artık yapayalnızdı. Öksüzdü, dilini bile bilmediği yabancı bir ülkede bir yetimhaneye yerleştirildi. Babasına ne olduğunu, hayatta olup olmadığını bile bilmiyordu. Çocuk kalbi işte. Yıllar boyunca babasının da bir şekilde kurtulduğuna ve bir gün mutlaka gelip onu alacağına dair o umuda sımsıkı sarıldı. Her kapı çalınışında, her gördüğü yeni yüzde hep babasını aradı. Ama babası hiç gelmedi. Zamanla o çocuksu umut yerini kalbini kemiren acı dolu sorulara bıraktı. 25 yıl boyunca Maria kendi kendine hep aynı şeyi sordu. Babam beni neden okyanusa attı? Beni neden terk etti? Yoksa beni artık istemiyor muydu? Ta ki yıllar sonra eski bir yolcu listesi bu acı dolu soruların cevabını ve hayatını kökünden değiştirecek o gerçeği ortaya çıkarana kadar. Maria artık 30 yaşındayken o gemi enkazını inceleyen bir araştırmacı ona ulaştı. İşte bu karşılaşma, Maria'nın babası ve kendi hayatı hakkında bildiği, inandığı her şeyi yerle bir edecekti. İşte bütün hikayenin kilitlendiği nokta tam da burası. İki farklı gerçeklik. Maria'nın 25 yıllık inancı şuydu, babam beni artık istemediği için okyanusa attı. Peki asıl gerçek neydi? Baban, sana hayattaki tek şansını vererek o gemide can verdi. Maria'nın bir terk ediliş sandığı hikaye, aslında bir insanın yapabileceği en büyük fedakarlığın ta kendisiydi. Kanıt ne miydi? Geminin resmi yolcu manifestosu, yani yolcu listesi. Antonio Russo'nun adı, o gece boğularak ölen 117 3. sınıf yolcusunun arasında yazılıydı. Gerçek hem çok basit hem de kahrediciydi. Antonio, kızını kurtardığı o daracık pencereden geçemeyecek kadar yapılıydı. Yani kızını o pencereden hayata iterken aslında kendi ölüm fermanını imzaladığını biliyordu. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Maria'nın hayatının anlamı o gün tamamen değişti.
O artık terk edilmiş bir kurban değil, feda edilmiş bir hayatın yaşayan mirasıydı. Antonio'nun o gece kızına verdiği hediye neydi biliyor musunuz? Tam 78 yıllık bir hayat. Maria, 92 yaşına kadar yaşadı ve babasının ona sunduğu o hayatı dolu dolu geçirdi. Üstelik o hediye sadece Maria'yla da sınırlı kalmadı. Maria evlendi, 4 çocuğu, 9 torunu ve 6 tane de torununun çocuğu oldu. Yani tek bir fedakarlık anından koskoca bir aile doğdu. Maria'nın kendi sözleriyle ifade ettiği gibi, babam beni bir pencereden dışarı attığı için bugün hayatta olan tam 31 torunu var. Bu cümle bir terk ediliş sandığı şeyin nasıl bir kurtuluşa ve çoğalmaya dönüştüğünü herhalde daha iyi anlatamazdı. Ve şimdi hikayemizin sonuna gelirken sözü 83 yaşındaki Maria'ya, yıllar boyunca yanlış anladığı babasına gönderdiği o mesajla bırakalım. Beni hayata fırlattığın için sana teşekkür ederim. Seni beni terk ettiğini düşündüğüm için çok üzgünüm. Sen beni terk etmedin, sen beni kurtardın. Bu sözler bir ömür boyu taşınan bir yükün nasıl kalktığının, minnetin ve sevginin en saf halinin ifadesi. Hoşça kal bana.